Bütün her şeyi soracağız arkadaşlar. Aklınıza ne geliyorsa. Vize türleri nelerdir diye sormak istiyorum sana. İngilizce eğitimi için gelmek isteyip de başvuru yapacaklara tavsiyen ne olur? Hangi şehri neden seçmeliyiz? Dil eğitim süresi ortalama nedir? Ne kadar uzatabiliriz? Avustralya'ya turist vizesiyle başvuru yapmak mantıklı mı? Teyit nedir? Aynen çok güzel. 2024'te bir sürü yeni vize güncellemeleri geldi. Evet. Bunlar neleri kapsıyor? Çalışma izni ve süreleriyle alakalı bir güncelleme geldi mi? Partner vize neden popüler? Partner vize tam olarak nedir? Kalacak ev bile bulamadım. Bununla alakalı yardımcı oluyor musunuz? Göçmenlik ve Avustralya göçmenliğinin avantajları. Herkese Melbourne Albert Park'tan selam arkadaşlar. Yanımda Koala Göç Danışmanlık'tan Eser Tanrıverdi var. Sen de merhaba demek ister misin Eser? Merhaba arkadaşlar. Eser aslında benim danışmanım. Yani çok güzel bir tesadüf oldu. Eser'le tanıştık. Çok mutlu oldum ben de. Biraz kendinden bahsederek başlayalım. Kimsin? Sen ne kadardır burada yaşıyorsun? Ne iş yapıyorsun Eser'cim? Evet, merhaba arkadaşlar tekrar. Ben ismim Eser Tanrıverdi. 2007 senesinde Avustralya'ya geldim. Bayağı ben o kadar eski bilmiyordum. Evet, 2007 mi? 2007. Öncesinde İstanbul'daydım. Ben de bankacılık yaptım 8 sene. 8 sene bankacılıktan sonra bir gün istifa ederek ani bir kararla Avustralya'ya geldim. İlk başta tabii 6 aylık bir eğitim için geldim. Fakat ben de herkes gibi vizesini uzata devam ettim. Fakat yine ben İstanbul'a döndüm. 2009 senesinde dönüş yaptım. 2 yıl sen buradaydın o zaman. Aşağı yukarı. Dediğim gibi 9'da döndüm. 9'un ortasında. 2010 senesinde eğitim danışmanlık işine başladım. O zamanlar farklı firma ismi ve ortağımla beraberdim. Tabii Avustralya dışında Kanada, Amerika, Avrupa'ya öğrenciler gönderiyorduk. Çok güzel. Fakat hayat beni yine bir şekilde Avustralya'ya getirdi diyelim. İyi ki getirmiş. Evet, ben de çok mutluyum. Evet, kesinlikle. Evet, yani 2013-14 senesinden beri de Avustralya'dayım. Bütün her şeyi soracağız arkadaşlar. Aklınıza ne geliyorsa bir sürü sorular hazırladım ben. Eser bu işlerde çok iyi profesyonel olduğu için tüm soruları cevaplayacağım ve belki bu tarz soruları merak edenler yol alabilirler. Şunu söyleyerek başlayacağım. İngilizceyi tam bilmeyen birisi olarak İngilizce eğitimi için Avustralya gelmek isteyen biriydim. Türkçe konuşamadığınız bütün danışmanlarla işiniz çok zor abi. Eğer İngilizceyi az biliyorsanız Türkçe bir danışman, çünkü prosedürler için bir sürü evraklar gönderdik, olmadı, geri döndük, onu yaptık falan. O yüzden Türkçe konuşmak beni çok rahatlattı. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Evet. Çok mutluydum Eser'le karşılaştığımız için. Bütün işleri Türkçe konuştuğum için, kimseye mecbur olmadığım için çok mutluydum. O yüzden Türkçe danışman bence çok önemli. Ne diyorsun bu konuda Eser'ciğim? Aslında bu bizim hiç istemediğimiz bir şeydir. Çünkü biz Türkçe değil İngilizce konuşalım deriz. Evet aslında. Ama öyle mi? İngilizce mi konuşmak istersin? Ya tabii hani İngilizcemizi geliştirmek için. Ama. Tabii haklısın. Tabii. Ben şaka tabii, yapıyorum tabii. ilk etapta, ilk aylarda tabii İngilizcemiz çok iyi olmadığı için Türkçe anlaşıyoruz. Tabii dediğin doğru. Hani kanunlar, kurallar, prosedürleri de bilmediğimiz için Türkçe konuşan birisiyle çalışmak bu anlamda avantajlı oluyor. Doğru. Aynen, kesinlikle. Bizim tabii birçok öğrenci arkadaşımız var burada. Çok fazla öğrenci nüfusu şu anda Melbourne'de ya da Avustralya'da. Var. Ama dediğim gibi Ercan, sen de bunu çok iyi biliyorsun. İngilizceyi kullanmamız lazım. İngilizce kesinlikle öğrenmeye geldiğimiz için İngilizceyi kullandığımız ölçüde öğreniyoruz zaten. Belki de benim bilmediğim bir özelliğim var. Ben aynı zamanda İngilizce öğretmeniyim. Öyle mi? Tabii. Bilmiyordum. Ay çok iyiymiş. Evet, yani bu noktada diyebilirim ki hani Türk öğrencilerimizin özellikle en büyük dezavantajı ki kendileri yaratıyorlar bunu aslında. Kendi aralarında Türkçe konuşuyor. Aynen, sürekli Türkçe iletişim kuruyorlar. Yok, yapmayacağım, onu keseceğim birazcık. Bayağı şeyler düşünüyorum. Çok fazla insanla konuşuyorum, bahsettim herkesle. Evde de İngilizce konuşabilirim eve gittiğimde ama yeterli İngilizcem olmadığı için şu an kalıyorum. Yeterli İngilizcem olunca lütfen benimle sadece İngilizce konuşun demem, bitti yani sonuçta. Aynen öyle. Evdekiler de İngilizce konuşuyor. Hemen başlıyoruz sorulara. Şimdi uzun yıllar burada kalmış biri olarak Avustralya hakkında kısa ve öz düşüncelerini ben merak ediyorum. İzleyiciler de
anlasın. Avustralya hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi Avustralya çok çok güzel bir ülke. 27-28 milyonun barış içinde, huzur içinde, birbirleriyle kavga etmeden, birbirlerine saygı duyarak yaşadıkları. Trafikte de korna sesi duymazsın mesela, değil mi? Az önce bekledim, biraz alırken biraz bir şeyler oldu. İnanın hiçbir kornaya basmadı kimse. Kırmızı lambalarda yeşil yandı falan. Evet. İnanılmaz. O sanıyorum bize özel bir durum. Yani Türklere özel. Gerçekten. Yani dediğim gibi çok çok güzel bir ülke. Yaşanılası bir ülke. Bir sürü insan, bir sürü farklı Tabii. ırklar var ve hepsi ne kadar uyumlu, değil mi? Birçok, evet, doğru. Birçok farklı etnik kültürden gelen insanların birbirlerine, dediğim gibi, yine saygı içinde, sevgi içinde, barış içinde yaşadığı gerçekten ütopik bir yer burası bana göre. Gerçekten ütopik. Evet, böyle farklı bir yer. Böyle buraya indiğinizde sanki başka bir dünya gibi, böyle bir kendinizi ilk etapta çok yabancı hissediyorsunuz zaten. Farklı insanlar, daha huzurlu, daha mutlu. Özellikle Türkiye'den gelince bunu hissediyorum. Evet. Burada olmaktan mutlusun. Bunu anlıyoruz. Kesinlikle. Evet. Ve öğrencilerimizin de bu güzel yerde İngilizce öğrenmesini istiyoruz tabii ki de. Şimdi hemen şöyle, o zaman kafamda vize türleriyle ilgili bir soru var. Hangi tarz vizeler var öğrenci vizesi haricinde? Öğrenci vizesine zaten detaylara gireceğiz. Vize türleri nelerdir diye sormak istiyorum sana. Tabii, yani aslında bizi ilgilendiren vize türleri öğrenci vizesi. İlk etapta öğrenci vizesi. Working Holiday vize var, 462 kodlu. Mühendislik vizemiz vardı ama o şu anda iptal mi diyelim, donduruldu mu diyelim, donduruldu diyelim. Yani şu anda ona başvuru yapamıyoruz. Turist vizesi var. Bildiğin gibi skill vizeler var, yani yetenek vizeleri. Bir de bir Avustralyalı bayan ya da erkek arkadaşı olanlar için partner vize. Vize var. Evet, çok popüler vizelerden bir tanesi. Evet, popüler. Evet. Ve onun detaylarına gireceğiz. Evet. Onunla ilgili üstünden sadece bu vizelerin türlerini sormak istedim. Devam ediyorum sorularıma tekrar. İlk etapta Eser, Türkiye'den Avustralya'ya İngilizce eğitimi için gelmek isteyip de başvuru yapacaklara tavsiyen ne olur? Yani evrakları hazırlarken neye dikkat etsinler veya şunu yapmazsanız olmaz dediğin bir şey var mı? Şimdi şöyle, benim her konuştuğum öğrencime söylediğim 3 şey. 3 şeye çok dikkat ediyorlar vize memurları. Kişinin eğitim durumu, çalışma durumu ve parasal durumu. Evet. Eğitim durumu olarak. Aynen, eğitim durumu ne? Tabii yani üniversite. Çalışma durumu, kişinin aktif olarak çalışıyor olması çok önemli. En önemli şey. Ve o yaptığı işin aldığı eğitimle alakalı olması çok çok daha güzel bir şey. İngilizceden sonra daha da yükselecek gibi. Tabii. Geri döndüğünde. Evet, yani bir de orada şuna inanıyor ya da inanmak istiyor vize memuru. Bu kişinin Avustralya'ya göç etmeye ihtiyacı yok. Bu kişi zaten kalifiye ve eğitimini aldığı işle ilgili de zaten çalışıyor, parasını kazanıyor. Yani bunu kanıtlaması mı gerekiyor mesela? Kesinlikle. Nasıl mesela? Şöyle, bir kişinin uzun süredir o işi yapıyor olması çok önemli. İstikrar. Evet. Biz öğrencilerimizden geri döneceklerine dair iş teklifi yazısı, kendi iş yerlerinden ya da başka bir iş yerinden ya da bazı arkadaşlarımızdan da yüksek lisans ya da doktora yapacaklarına dair referans yazıları istiyoruz öğretmenlerinden. Bunun dışında da dediğim gibi parasal durum. Maalesef para her zaman, her yerde olduğu gibi burada da olmazsa olmaz. Büyük bir önemi var. Yani Avustralya'da eğitim sektörünün çok iyi sıralarda. Kesinlikle. Bildiğim kadarıyla. Kesinlikle. Yani madenden sonra geliyor, doğru. Madenden sonra direkt. Tabii. Yani maden vardı ülkenin ülkenin ikinci büyük ihracat kalemi. Kesinlikle. Yabancı öğrenci. Tabii ki şöyle bir avantaj var. Diğer sorularımda var galiba bununla alakalı. Neden Avustralya? Çünkü hani ben şahsen, tabii benim için ablamın burada yaşaması büyük bir avantaj oldu. Avustralya dünyada ana dili İngilizce konuşulan, İngiltere kadar soğuk olmayan, farklı kültürlerden insanların bir arada çok mutlulukla yaşadığı ve sadece İngilizce konuşabildiği muhteşem bir yer.
Kesinlikle. Onun çok büyük etkisi var bence yani evet, bir de. Evet. Yani güvenli oluşu, ada ülkesi olması, hala göç alıyor olması tabii büyük bir avantaj. Şimdi Avustralya ile ben hangi ülkeyi karşılaştırabilirim? Belki Kanada'yı karşılaştırabilirim. Yeni Zelanda'yı karşılaştırabilirim bir noktada. bir Öyle zaten noktada. listelerde hep Yeni Zelanda, Kanada, hani Google'a search yaptığınız zaman dünyanın en çok yaşanası gereken işte Melbourne, Sydney, Brisbane falan birazcık daha az Toronto gözüküyor. Brisbane birazcık tatil yeri galiba. Tabii. Evet, olabilir. Değil mi? O yüzden ama orası da öne çıkıyor artık. Aynen. 2032 olimpiyatlarını yapacak çünkü o şehir. Zaten sonraki sorum oydu. Şehir seçimi ve önemi. Brisbane dediğim için aklıma geldi. O da sıradaymış. Hangi şehri neden seçmeliyiz? Yani ben Melbourne'e ablam burada yaşadığı için geldim. Ama eğer ablam burada yaşamasaydı ben nereyi seçmeliydim? Farkları ne? İşte Sydney, Brisbane, Perth ve Melbourne olarak düşünürsek. Okey. Şöyle diyelim o zaman. Avustralya'da çok fazla şehir yok biliyorsun. Şehirlerin tamamı neredeyse sahillerde ya da sahillere çok yakın. Adelaide'ı da sayalım. Dediğin gibi Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, Adelaide. Burada eğer nasıl söyleyeyim, harala gürele diyeceğim ama yanlış bir tanım olacak. Hareketi seviyorsan, harala güreleyi seviyorsan evet Melbourne ya da Sydney. Çünkü City yaşamını seviyorsun. City yaşamını Big seviyorsan. City Tam aynen. Big City Life Kesinlikle. Yani tabii kiralar biraz daha pahalı. Biraz daha fazla nüfus var. Hem öğrenci nüfusu hem yerli nüfusu. Melbourne, Sydney aynı mı yoksa? Sydney bir tık daha pahalı. Sydney bir tık daha pahalı. Yani kiralar anlamında biraz daha pahalı. Avustralyalılar Sydney'i Amerikanvari derler. Melbourne'e Avrupa'yı. Bu tramvaylardan ötürü. Evet, tramvay. Evet. Her yerde binalar tramvay var. işte Muhteşem biliyorsun. Yani. Sydney biraz daha böyle San Francisco gibi. Hatta bazı yerleri işte tepelikli, gökdelenler. Tramvayın gidişi falan da benziyor San Francisco'ya aynen. Evet, ama dediğim gibi daha böyle sakin, daha sıcak iklimi olan bir yer istiyorsak o zaman Brisbane derim. Çünkü Brisbane iklimini Miami'ye benzetebilir miyiz? Olabilir tabii. Tropikal bir iklimi var. Ekvatora yakın. Yazları çok sıcak ve çok nemli. Kışları da 23-24 derece. Yani şöyle söyleyeyim sana Ercan. Brisbane'ın kışı, Melbourne'ün yazı. Ya bunu deme. Bunu deme. Şu an bu videoyu çekerken 2 gün önce 41-42 dereceleri gördük. Evet. Şu an farkındasınız üstümüzde bir şeyler var. Hatta ben hafiften titriyorum. Biraz rüzgar var. 21 derece arkadaşlar. Biraz Melbourne'ün, hani bana sorsalar ya Melbourne'ün bir tane de olumsuz bir şey yok mu abicim? Hava durumu çok değişik. Yani bir anda uçlara çıkıp bir anda aşağıya iniyor. Yapacak bir şey yok. Okey. Şehirleri de aldık. Bana sorarsanız Brisbane'e gidin arkadaşlar. Brisbane güzel. Perth'ü de tavsiye ediyoruz. Şundan ötürü yani biliyorsun belki bu biraz göç tarafına kayıyor söyleyeceğim yorum ama Perth biraz daha tabii izole. Evet. Biliyorsun yani Avustralya dünyaya uzak, Perth de Avustralya'ya uzak aslında. Diğer bütün şehirler doğu kıyısında ya da güneydoğuda, Perth batıda. Aynen. Bunun avantajı var. Şöyle, canın sıkıldı, Bali'ye gitmek istedin, Tayland'a gitmek istedin, $100-200 uçak bileti var. Çünkü yakın. Ama yani Perth'ün herhalde binlerce kilometre yol yapmalısın ki Perth'ten bir sonraki şehire git. Evet, yani o kadar yalnızsın ama çok güzel bir şehir. Burada şöyle bir avantaj var. Arabana binip 7-8 saat sonra Sydney'e, 7-8 saat sonra Brisbane'e geçebilirsin. Tabii. Ben onu istiyorum abi, biliyor musun? Tabii. Yani onu yap. Arabayı böyle kamp yapa nasıl olur? Tam senlik. Belki bir gün gelirim. Tam senlik. Sonraki soruma geçiyorum. Dil eğitim süresi ortalama nedir? Ne kadar uzatabiliriz? Evet. Şimdi şöyle, optimum diyeyim. Bunun tabii hani uzunluğu senin ne kadar İngilizce bildiğinle alakalı Ercan. Bir de biliyorsun bütçeyle alakalı. Ama ilk gelen öğrencilerime en azından ben kendi adıma konuşayım, 6 ay diyorum. Çünkü şöyle, bazı öğrenciler diyor ki Eser Bey ben 1 aylığına gelmek istiyorum, 2 aylığına. Olmaz. Şimdi teknik olarak mümkün, başvuru yapılır ama vize konusunda da sıkıntı yaşayabilir o arkadaşımız. Çünkü vize memuru şunu söylüyor. Tamam sen gel 1 ay 2 ay ama ya da 1 ay 2 ay gelmek istiyorsan niye İngiltere'ye gitmiyorsun? Çünkü Avustralya'nın sabit maliyeti yüksek. Uçak biletine vereceksin $2000. Doğru. Vize ücreti $750. Mantıklı. Aynen. O yüzden benim minimumum 4 aydır ilk etapta. Optimumum 6'dır, maksimumum 10 aydır. Öyle söyleyeyim. Fakat Avustralya'ya geldikten sonra da toplamda 1,5 sene olacak şekilde, eğer 6 aylık almışsak Türkiye'den gelirken
bir 12 ay daha uzatabiliyoruz. Maksimum o kadar. 1,5 sene diyelim, evet. Ondan sonra Farklı level'lar, farklı seviyeler diyelim. seviyeler. Sertifika diploma programları var. Yani Türkiye'deki mesleki yüksekokul, Onlar mesleki gibi. yüksekokul programları. Sonraki Üniversite, level yani. aynen. İngilizceden sonraki level. İngilizceden sonraki level. Ondan sonraki level'ımız üniversite, yüksek lisans, doktora diye gidiyor. Aynen. Ne yapacağınıza bağlı olarak. Tabii. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Avustralya'ya turist vizesiyle başvuru yapmak mantıklı mı? Veya ikinci bağlacım, turist vizesiyle geldiğinizde öğrenci vizesine geçmek kolay mı? Çok güzel bir soru sordun Ercan. Çalışıyoruz. Dersimize çalışıyoruz. Evet. Çünkü bu bir alternatif olarak gözükmeye başladı son zamanlarda birçok arkadaşımız için. Şimdi ben şunu söylüyorum. Avustralya'ya gelmek Yunanistan'a gelmek gibi değil ya da gitmek gibi değil. Çünkü Avustralya aslında turist istemiyor bile diyebiliriz, değil mi? Yani gerçekten bizim öyle. Avustralya'ya turist olarak getirdiğimiz zaten kişilerin %90'ı çocuğu buranın vatandaşı, anne baba ya da annesi babası Avustralya vatandaşı çocuklar. Buraya birisinin turist olarak gelebilmesi için bana göre çok iyi bir işinin olması lazım Türkiye'de. Kesinlikle. Daha öncesinde Gezecek her yeri bitirmiş olması lazım. kesinlikle en azından bir Schengen vizesinin, İngiltere vizesinin olması lazım o kişide. Evet. Çünkü bu çok güzel bir şey oluyor. Referans oluyor dediğin gibi. Yani şuna bakıyorlar yine, bu kişi buraya gerçekten turist olarak mı geliyor yoksa göç mü edecek? Göç mü edecek? Dediğin gibi mümkün. Yani ikinci soruya geliyorum. Turist olarak gelen birisinin vizesini çevirebiliyoruz. Fakat orada o vizede uzatılamaz ibaresinin olmaması lazım. Çünkü Avustralya bazen şunu yapıyor Ercan. Vizeyi veriyor ama diyor ki bu vizeyi uzatamazsın Avustralya'da. Tekrar Avustralya'ya gelmek istiyorsan bir daha ülkene dönüp tekrar başvurman lazım. Mantıklı. Tamam. Evet. O da güzel bir cevap oldu bizim için. Teşekkür ediyoruz. Bir de bana da arkadaşlarım aslında sordu. Buraya geldiğimde ne yapacağımla ilgili. TEF'le ilgili bölümler ve avantajları. Evet. Az önce zaten birazcık üstüne değindin. Bununla ilgili ne demek istersin? Şimdi TEF nedir? TEF nedir? Aynen çok güzel. Esas aslında onu anlatmak lazım ilk önce. TEF buranın devlet mesleki yüksekokulu. TEF'i birçok öğrenci arkadaşımız sertifika diploma programları gibi bir program çeşidi zannediyor. Öyle bir şey değil. TEF dediğimiz, tekrar söylüyorum, devlet mesleki yüksekokulu. Her eyalette var bunlar. Diğer bütün eyaletlerde o eyaletin ismiyle anılırlar. Mesela Queensland'deki TEF Queensland. New South Wales'teki TEF New South Wales. Ya da Western Australia, TEF Western Australia. Ama burada öyle bir birliktelik yok. Yani Melbourne'de farklı isimlerdeler. Politeknik, işte Kangan Institute, Box Hill Institute. Böyle farklı isimlerdeler. Çok güzel. En büyük avantajı nedir? En büyük avantajı şu. Bir kere aldığım, yani onların diploması bir etiket. Çünkü Avustralyalılar da TEF'te eğitim görüyorlar. Yani sıhhi tesisatçı olmak istiyorum diyen bir Avustralyalı TEF'e gidiyor. Orada alıyor eğitimini. Oradan sonra işine başlayabiliyor. Ondan sonra işine başlıyor. Tabii sertifikasını oradan alıyor, lisansını oradan alıyor, öyle başlıyor. Güzel abi aslında. Evet. Bu güzel bir sistem aslında. Aynen öyle. Nasıl hani biz Türkiye'de hepimiz üniversite mezunu oluruz. Hani hepimiz derler ya general ama ara meslek yok. Ara eleman yok, tekniker yok. İşte TEF'ler de bu teknikerleri yaratıyorlar. Çok iyi abi. Evet. Çok iyi. Ve program çeşitliliği çok fazla. Bir sürü dalları var. Alınan eğitim çok iyi, çok kaliteli, yoğun ve disiplinli okullar. Biliyorsun yani bazı programları özel kolejler de veriyor. İşte aşçılık olsun, business, işletme, iktisat olsun. Ama dediğim gibi yani alınan eğitim TEF'te çok daha iyi. İlk etapta tabii İngilizce ile alakalı birçok şeyin bitmesi lazım falan. Tabii, kesinlikle. Ondan sonra zaten detayları Eser kendisi onu aradığınızda verecek. Tabii. Böyle diyelim. Tabii. Burada kapatalım Tabii. Konusunu. Çünkü çok ince ayrıntılar var bazı şeylerde. Eser bana da anlattı. Onlarla alakalı detayları sonraki level'larda yüz yüze sizi tanıyarak, sizin ne istediğinizi bilerek birebir konuşması gerekiyor. Zaten sen bana da aynı şeyi söylemiştin yani. Evet. Bir de Şubat'ın başlarındayız. 2024'te bir sürü yeni vize güncellemeleri geldi. Evet.
Bunlar neleri kapsıyor? Avantajları olacak mı? Dezavantajları olacak mı? Bunlarla ilgili ne demek istersin? Şimdi birkaç tane önemli tabii değişiklik var. Avantaj, dezavantaj demeyelim de biraz zorlaştırma gibi görülebilir. Çünkü biliyorsun Avustralya dünyanın her yerinden insanlar göç için ya da eğitim için geliyor. Ve Avustralya elemeyi daha sıkı yapıyor doğal olarak. Aynen. Şimdi biliyorsun sertifika programları için şimdi konuştuk. Sertifika diploma programları için mesela giriş İngilizce level'ı IELTS 5,5 tur. Onu 6 yapacaklar. Bunun dışında işte ilk vizede insanların ülkesinden başvurup Avustralya'ya geldi ya da Avustralya'daki öğrencinin ikinci, üçüncü vize başvurusunda o samimiyeti Avustralya görmek istiyor. Şunu demeye çalışıyorum samimiyetten. Gerçekten aldığın eğitim ya da almak istediğin eğitime ihtiyacın var mı? Mantıklı mı? Sen işte atıyorum uzatmak için mi takılıyorsun? Kesinlikle. Aynen. Radyo televizyon okudun Türkiye'de mesela. Aynen. Avustralya'ya geldin. Şimdi business alıyorsun. Neden? Yani bunu bana anlat diyor. Çok Hatta mantıklı. evet ben bunu biraz da mizahi bir şeyle söylüyorum öğrencilerime. Burada niyet mektubuna yazacağın yemin ediyorum ben dürüstüm bir şey ifade etmiyor bunlara biliyorsun. Yabancılar Allah çarpsın bak aynen yabancılar yazılı kağıt görmek tabii, istiyor. Abi, bana diyor ispatla tabii. Aynen. Tabii. Yani burada dediğim gibi tekrar iş teklifi ya da işte ne bileyim daha önce almak istediğin eğitimle alakalı Türkiye'de aldığın sertifikalar, diplomalar varsa bunlar kesinlikle iş görecektir. Çok iyi. Süper. O soru da çok güzel cevaplandı. Şöyle bir şey yazdım ben. Bilmiyorum tam net bir soru mu ama çalışma izni ve süreleriyle alakalı bir güncelleme geldi mi? Eskiden farklıydı, şimdi farklı mı? Tabii ki ben çalışma izni derken şeyden bahsediyorum. Student vizeyle alakalı. Evet. Bununla alakalı var mı söylemek istediğim bir şey? Covid'e kadar, Covid zamanına kadar 20 saatte haftada. Covid'den sonra geçici olarak onu sınırsız yaptılar. Öyle mi? Tabii geçen sene 2023'ün Temmuz'una kadar sınırsızdı mesela o hak. Ama 2023'ün Temmuz'undan bayağı gece okulu gündüz bütün gün çalışabilirdi yani. Tabii kesinlikle. Yani çok iyi para yapardı. Evet kesinlikle. Fakat 23'ün Temmuz'undan itibaren 24 saat olarak tekrar o limitasyon geri döndü. 23'ün sonuna kadar aged care yani yaşlı bakım sektöründe çalışan öğrenciler için bir muafiyet vardı. Onlar yine sınırsız çalışmaya devam ettiler ama Aralık sonu itibariyle onların da bitti. O zaman tekrar birazcık eskiye döndü ve bu konuda hassaslar diye biliyorum değil mi? Birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii kesinlikle. Ben aslında burada bir şey daha değinmek istiyorum Ercan. Bilmiyorum. Tabii ki. Sorular da var mıydı? Çünkü söyle inanılmaz bir yanlış algı var Türk öğrenciler arasında. Neyle alakalı? Bu TFN ABN. Yani TFN Tax File Number vergi numarası, ABN Business Number yani şirket numarası diyelim. Hani Türkçe şeyiyle. Student vizeler TFN alıyor galiba. Şimdi TFN'de başvuruyorsun, ABN'e de. Şimdi Uber yapan bir öğrenci ABN'le yapıyor. Çünkü şöyle düşün. Yani sen ben bilmiyordum mesela bunun farkını. Şimdi sen eğer işverensen ya da serbest meslek erbabıysan tam Türkçesi. Evet. O zaman ABN'le çalışıyorsun. Bu şu demek. Vergini sen kendin o senenin o vergi yılının sonunda beyan ederek veriyorsun. ABN numaranla beraber. TFN şu demek. Sen birisi için çalışıyorsun. Yani bir şirkette çalışıyorsun. Bu şirket kebap salonu da olabilir. Temizlik şirketi de olabilir. Ya da başka bir yer olabilir. O zaman ne oluyor? Stopaj. Yani işveren TFN numarandan senin vergini kendisi keserek sana alman gereken tutarı banka hesabına yatırıyor. Direkt yatırıyor. Şimdi resmi öğrencilerde şu var. Şöyle bir yanlış algı var. Bu çok tehlikeli. Bunu anlatmam lazım. Zannediyorlar ki TFN'le çalıştıkları zaman 24 saat çalışma limitasyonu var ama ABN'le çalışırlarsa böyle bir şey yok. Sınırsız çalışabilirler. Çocuklar, arkadaşlar, yani öğrencilere şey söylüyorum. Yani. Evet, öyle bir şey yok. Sizin çalışma izniniz sizin vizenizle alakalı. Sizin hani serbest meslek mi yapıyorsun? Student'sa 25 miydi? Bitti, 24 pardon. Bitti. Evet. 24 saat. Yani, o çok iyi oldu onu çünkü söylemen. Hani yarın öbür gün vize başvurusu yapacağımız zaman eğer
red alırsak o zaman hani demeyelim ben neden red aldım. Belki de senin çalışma şeyini saatini geçtiğin geçtiğin için vize memuru sana red o çok verdi. önemli. Kesinlikle. Çünkü düşürdüklerine göre Yani. bir şey var. Yani 24 Kesinlikle. saate indirdiğine göre demek ki adam öğrencinin 24 saat fazla maksimum çalışmasını istiyor yani. Tabii her şeyin bir nedeni var dediğim Aynen. gibi. Şeyi yazmışım buraya, az önce bahsettik, üstüne gelecektik. Partner vize neden popüler? Partner vize tam olarak nedir? Evlilikle arasındaki farkı var mı? Neler isteniyor partner vize başvurusunda? Şimdi partner vize Bir de pardon, kimler başvuruyor? Yani Evet. student vizede partner vizeyle birini getirttirebiliyor mu burada? Yani Şimdi şöyle o zaman sırayla o zaman sen söyle ama. Tabii anladım ben. Tamam. Şimdi yine burada bir yanlış anlaşılma oluyor. Partner vizeyle dependent vize yani öğrenci vizesi diyelim aslında karıştırılıyor. Yani kişi buraya geliyor ikinci vize uzatmasında ya da ikinci vize başvurusunda diyelim çünkü uzatma diye bir şey teknik olarak yok aslında. Eşimi de getirmek istiyorum diyor partner vize. Diyorum ki partner vize değil o aslında. Onun adı ne? Senin vizenin öğrenci vizesi. Ha, yani o da senin öğrenci vizesi. Aynen şöyle ama eşini, Türkiye'deki eşini buradaki öğrenci arkadaşın vizesinin içine koyuyoruz aslında. Aynı dosya gibi. Aynen. Hani yani mantalitesi. eşi kendi vizesinin içine giriyor. Ha. Orada yine Ercan hani garantisi yok. Tabii. Çünkü öyle case'lerimiz var. Yani var, kişi bizim burada sınıftan maalesef bir arkadaşımızın red alıyor. Red aldı ve çok üzüldü. Çocuğu vardı çünkü. Evet. Gelmek istedi. Bayağı kötü yani oldu. bayağı dramatik şeyler oluyor maalesef. Partner vizesi. Partner vizesi eğer burada Avustralyalı bir kişi ile ilişkideysek bu sadece ilişki de olur. Yani erkek arkadaş, kız arkadaş da olur ki onun adı de facto diye geçiyor. Ya da evlilik olur. Farkı var mı evlilikle? Şöyle aslında yok. Aynı vizeye başvuru yapıyoruz. Fakat fark şurada bazen ortaya çıkıyor. Evlenenlerin vizesi daha çabuk onaylanıyor. Çünkü evli. Her şey sonuçta. resmi. Aynen. Hani nasıl kağıt İnandırıcılık işleri daha çok fazla. önemli buradaki adamlar için. Aynen. Her şey resmi. Görecek, beyan edecek falan. Evet. Peki onda neye dikkat etmek lazım? Yani partner vize kolay mı? Yani ben Hayır. şimdi flörte başladım birisiyle. 3 ay sonra alır mıyım partner vizeyi? Maalesef hayır Ercan. Keşke olsaydı ama şimdi şöyle Avustralya diyor ki eğer evli değilsen, bu çok önemli. Eğer evli değilsen, evliysen tabii sorun yok gibi. Ama evli değilsen o ilişkinin en az 12 aydır devam ettiğini WhatsApp mesajı olur, Facebook mesajı olur, fotoğraflar olur. İşte witness statement'lar yani şahitler lazım. Bu şekilde ispatlıyoruz. Ondan sonra o vizeye başvuru yapabiliyoruz. 3 şey yine burada önemli. Ortak banka hesabı ve aktif olarak kullanılan banka hesabı. Biz bunu kesinlikle açtırıyoruz. Ki bu sizin beraber yaşadığınızın en önemli ispatlarından bir tanesi. Ortak kira sözleşmesi. Avustralya'da biliyorsun hani belki bizim kültürümüz Türkiye'de biz evlenmeden bir arada yaşamayız. Tabii. Ama Avustralya'da böyle bir şey yok. Türkiye'de de başladı abi artık yavaş yavaş sonra evleniyor insanlar. Doğrudur, yani. doğrudur. Ama burada dediğimiz gibi beraber yaşıyorsunuz genelde. Ortak kira sözleşmesi çok önemli. Beraber yaşadığınızın ispatı. Ve ilişki registration diye bir şey var. Ben bunu yarı evlilik diyorum. Yani evlenmiyorsun ama devlete ben bu kişiyle ilişkideyim diyorsun, beyan ediyorsun. Ondan sonra da onlar senin adresine sertifika gönderiyor. Yani devlet senin ilişkini onaylamış oluyor. Biz bunu da partner vize başvurusunda kullanıyoruz. Çok iyi. Şimdi 12 ayı beklememiz lazım normalde. Fakat ilişki registration olduğu zaman 8. ay, 9. ayda da başvuru yaptığımız ve aldığımız oldu. Burada dediğim gibi yani kişinin samimiyeti, ilişkinin gerçekliği önemli. Zaten sahte bir şeyler arkadaşlar bir yerden çıkar. Ondan sonra her şey tepetaklak döner. Gerek yok yani, olacaksa öyle olsun, olmayacaksa olmasın. İnan yani bana hep böyle bir sürü insanlar soruyor işte ne. Abi ben diyorum şu an fokusluyum İngilizceye, ondan sonraki bakacağız duruma göre diyorum. Evet. Sonraki soru şu. Mesela geldim ben öğrenci vizesiyle, her şey onaylandı. Ama hiçbir şey bilmiyorum. Melbourne'le işte Sydney'le alakalı hiçbir şey bilmiyorum. Kalacak ev bile bulamadım. Bununla alakalı
yardımcı oluyor musunuz veya nasıl yönlendiriyorsunuz? Şimdi tabii burada fiziksel olarak olmanın avantajı büyük bizim için. Her öğrenci arkadaşımıza hem iş konusunda hem de konaklama konusunda yardımcı olmaya önemli. çalışıyoruz. Çok önemli yani. Senin de içinde olduğun bir WhatsApp grubumuz var hatta. Aynen. Orada da Ortak sürekli grubumuz. evet arkadaşlarımız. Evler paylaşılıyor. Tabii işler. Evler buluyorlar, işler buluyorlar. Çok Tabii. güzel. Yani birbirlerine yardımcı oluyorlar. Çok güzel. Çok da mutlu ediyor bizi. Aynen. Bunun dışında okulların bazen yurtları oluyor. Özel yurtlar artık çok çoğaldı. Sen de görüyorsundur. Yani şehir merkezinde Student One gibi. Bayağı büyük. Aynen yani işte 5-6 metrekare diyelim. Ufak böyle. Şey olarak mi diyelim, ne demek diyelim? istedim hani. Evet. Binalar olarak. büyük ama Evet. içinde belki yüzlerce Aynen. ufak odalar var ve Aynen. onu kiralıyor öğrenciler. O şekilde kalıyorlar. Bir kalma şekli homestay, aile yanı konaklama ki ben bunu aslında öneriyorum. Çünkü aile yanı konaklamada Avustralyalı bir ailenin yanında kalıyorsunuz. Çamaşırla uğraşmıyorsunuz, çamaşır yıkamakla, yemek yapmakla uğraşmıyorsunuz. Çünkü bu şey gibi yarım pansiyon, tam pansiyon Tabii. tarzı böyle. Tabii. Akşam yemeği dahil, işte öğle yemeği dahil şeklinde fiyatlandırmalar ona göre Bir de değişiyor İngilizce tabii. konuşuyorsunuz. Kesinlikle. Yani En önemlisi bence. buranın insanından dediğin gibi yani listening başlıyor zaten dinleme ilk haftada. Kültürlerini anlıyorsun Çok birazcık. Bir alternatifte posterler. Bu backpackerların kaldığı biliyorsun sen de işte. Ucuz hostellerle başlayıp Evet, sonra 50 dolar 60 ev dolar arkadaşı falan bulup belki. Aynen öyle. Paylaşımlı ev. Zaten Aynen. öğrencilerin %70'i 80'i paylaşımlı evlerde. Grupta da hep o dönüyor zaten. Kesinlikle. O da var. İşte böyle yeri çok iyi falan filan. Share house diyorlar. Çok avantaj olur tabii ki de burada sizin de Evet. onlara yardımcı Evet. olmanız. Evet. Az önceki konuda hemen aklıma şu geldi. Evde kalacak, İngilizce konuşacak dedin. Ozi aksanı diye bir şey var burada. Maalesef. Arkadaşlar hani böyle Instagram'da dönüyor ya böyle konuşuyor böyle ağzım açık bazen dinliyorum. Senin de kolay olmamıştır eminim Ozi aksanına alışman, onu dinlediğinde anlaman. Ne kadar sürecek yani anlayabileceğim, yapabileceğim değil mi? Şimdi şöyle, Eser bende. ben herkese söylüyorum Ercan. Ben İngilizce okumuştum Türkiye'de. Hatta bankada İngilizce dil tazminatı alıyordum. Çok yani iyi. İngilizce biliyordum diyelim. Buraya geldiğim ilk 3 ay hiçbir şey anlamıyordum kendi aralarında konuştuklarını. Çünkü dediğin gibi O kadar hızlı slang diyorlar yutarak. ya, lehçe, o kendilerine özel kelimeler gerçekten zor. Anlaşılması, takip edilmesi zor. Fakat iyi olan şey ne biliyor musun? Anladığın zaman Amerikan İngilizcesi çok rahat geliyor. Gerçekten. Gerçekten çok Çok iyi. basit, çok anlaşılır geliyor. Rüzgar çok arttı. Kamera maalesef yere düştü. Buradan tekrar devam ediyoruz. Ufak bir kaza oldu. Açı değişmiş olabilir buradan. O kadar da güçlendirdim tripodu aslında. Çantamı bağladım. Rüzgar çok- böyle gazlı Çok şiddetli. geliyor. O zaman ben Ozi aksanını şuna benzeteceğim Eser. Burada Ozi aksanını öğrenip dünyanın her yerinde İngilizceyi çok iyi konuşabilmeniz için manuel bir araba kullanın burada. Ehliyetinizi alın. Dünyadaki bütün arabaları ister otomatik ister manuel kullanabilirsiniz. Evet. Buna benzetelim o zaman. Doğru. O yüzden güzel ama benim için şu an çok zor. Yeğenim de Ozi aksanı ile konuşuyor. Çocuk burada doğduğu için gerçekten çok zorlanıyorum ama yavaş yavaş %30'unu 40'ını artık anlamaya başladım. Kulak tabii. aşinalığım. Kesinlikle kulak önemli. O dediğin çok gibi. önemli. Yani o ülkede Aynen. yani o dilin konuşulduğu ülkede olmak çok önemli. Evet. Halledeceğiz yavaş yavaş. Azimle devam edeceğiz diyelim kibarcasına. Evet. Şimdi son bir sorum kaldı. Senin de arkasında varsa anlatmak istediğin şeyler ekleyebilirsin. Göçmenlik ve Avustralya göçmenliğinin avantajlarıyla alakalı bir şeyler söylemek ister misin? Ve senin bununla alakalı almış olduğun bir sertifika var. Lütfen ondan da bahset. Tamam. Benim son sorum bu olacak. Seni dinliyoruz. Şimdi Avustralya'ya tabii göç çok güzel. Yani Avustralya'nın avantajları saymakla bitmez. Her şeyden önce kaliteli bir yaşam. Evet. Her yerin yeşillik, her yerin nasıl söyleyeyim? Muhteşem bir Muhteşem. yerdeyiz şu an mesela. Hakikaten yani hani kelimelerle ifade edemeyiz. O kadar güzel. Şehir ayaklarımızın altında. Kesinlikle Albert Çok Park'ta. güzel bir ağaç var burada. Drone'la ben sizin için tam nerede olduğumuzu çekeceğim
birazdan. Sözünü Evet. kestim Yok, arkadaşım, kusura estağfurullah. bakma. Şimdi Avustralya'ya göç ettiğiniz zaman, Avustralya'nın oturma iznini elde ettiğiniz zaman doğal olarak Avustralya'nın sağlık sisteminden de yararlanmaya Tabii. başlıyorsunuz bedava. Bunun dışında biliyorsun işsizlik parası, Çalışmadığın, doğum aynen. yapıldığı zaman çocuk için para, çalışmadığın zaman yine para. Yani bir şekilde hani çalışsan Yaşlandığın da zaman direkt emekli. Bir de o var galiba. şöyle, yani şimdi Türkiye'deki kadar erken değil tabii. Değil tabii. EYT'ler burada yok. Ama EYT, evet. ama tabii yani burada da superannuation diyoruz. Doğru. Emeklilik fonları var. Gerek yani istenen yaşa geldiğin zaman Hı. tabii emekli maaşı alıyorsun Aynen. ki burada zaten emekli olanlar direkt cruise'lara, gemilere Aynen. ya da Avrupa tatilleri, Tabii Amerika canım. tatilleri. Yani Çünkü çok acayip insanlar var. evet, çünkü refah seviyesi çok yüksek. Çok yüksek. Çalıştığınız zaman Avustralya dünyada saat başına en fazla para kazanan ülkelerden bir tanesi. İlk üçte. Alım gücü çok yüksek. Çok yüksek. Yani çalışan birisinin burada hayatta sırtı yere gelmez. Gelmez. Hele bir de burada çalışıp burada yaşayıp Bali'ye, Tayland'a tatile Öf. gittiğin zaman kral. Bence de. Yani Harika. göç her zaman Tabii. Avustralya için son derece. Peki bununla alakalı senin bir Evet. Ben göç uzmanıyım. Heh, Yani lisanslı göç onu uzmanı söyleyecektim. diyoruz. Şimdi biz çok önemli değil çok mi önemli, burada çok yani? önemli, çok önemli. Çünkü yani ben aslında İçişleri Bakanlığı'na bağlı ama iyi. freelance çalışan göç uzmanıyım. Çok iyi. Yani İçişleri Bakanlığı'nın sitesine girildiği zaman, ki bunu sen de paylaşırsın diye düşünüyorum. Aynen, videoyu tabii ki de. paylaşırken. Tabii ki de. Orada ismimi yazdığı zaman beni İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde görüyor. Aynen. Yani bu şimdi güven çok önemli böyle durumlarda, biliyorsun, vize başvurusunda. Seninle konuşması, anlatması çok daha farklı. Evet, evet. Yani kişiler de tabii güven duyuyor, daha fazla Aynen. güven duyuyor. Yani bu anlamda son derece önemli. Aynen, kesinlikle. Ve zaten şöyle arkadaşlar, Eser Tanrıverdi, onu da söyleyelim. Ben Instagram hesabını da senin buraya alta yazacağım. Tabii. Instagram'dan da direkt ulaşabilirsiniz zaten kendisine de. Aşağıda sormak istediğiniz bir şey olduğunda yorumlara da yazabilirsiniz. Arada sen videonun altındaki yorumları da artık bu videoyu yaptık Ara ara cevaplarsın. okuyayım. Çünkü sorular çok beklemediğimiz yerden gelebilir. Böyle güzel bir video çekmek istedik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben sizin teşekkür ederim karşınızda. Ercan. Ben teşekkür ediyorum. Güzel bir manzara bulduk. Hava bir tık böyle soğuktu, böyle ellerim Melbourne. üşüdü. Melbourne Normal yani. abi. Aynen, yapacak bir şey yok. Avustralya ile ilgili merak ettiğiniz değişik videoları tekrar çekeceğim. Kanala abone olun, bildirimleri açın. Yeni bol maceralı videolarda görüşürüz o zaman. Görüşmek Teşekkürler. üzere. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.